Günümüzden 87 yıl önce Devlet Hava Yolları İşletmesi ismiyle kurulan ve bugün dünyanın dört bir yanına uçuş gerçekleştirerek küresel bir firma haline gelen Türk Hava Yolları logosuna bakacağız. Kemerlerinizi taktıysanız kalkıyoruz. Selçuk Bey'in ricası. Bir tık daha büyütebilir misiniz? Alo. Evet, bir tık daha büyütmeyeceğiz. Tıpkı taş gibi logolar da yerinde ağırdır. Bugün yerinde ağır logolardan önemli bir tanesiyle Türk Hava Yolları logosu ile logo yorumlarına başlıyorum ve hepinizi selamlıyorum. Logonun yorumu ve tasarım felsefesine geçmeden önce isterseniz geçmişe bir yolculuk edip kuruluştan bugüne neler olup bitmiş bir göz atalım. Hikaye 1933'te başlar. Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı Devlet Hava Yolları İşletmesi kurulur. O zamanlar bir logoları vardır tabi. Gerçi bu logo Alman Lufthansa Hava Yolları şirketinin ambleminden güçlü alıntılar barındırdığı için yeterince özgün olmadığı yönünde bazı tasarımcılar tarafından eleştirilmektedir. 1955 yılında bugünkü Türk Hava Yolları adını aldıktan sonra THY harflerine hızı temsilen sola savrulan çizgiler koyarlar. Ne yazık ki mevcut logo, dönemin logo gerekliliklerini karşılamaktan uzak olduğu düşüncesiyle değişime gider ve 1959'da Türk Hava Yolları için bir logo yarışması düzenlenir. Yarışmayı Mesut Manioğlu'nun tasarımı kazanır. Kendisi profesyonel yaşamında birçok başarıya imza atmış bir tasarımcıdır. Yaban kazından esinlenerek oluşturduğu amblem tasarımı küçük dokunuşlar ile günümüze kadar varlığını sürdürmüştür ve 1961 yılından itibaren bu logo uçaklarda uçmaya başlamıştır. Yeni amblem ile eski logotype bir dönem bir arada kullanılır. 1986 yılında sadeleştirmeye gidilir ve amblem kendi alanında yalnız bırakılır. Yaban kazının yönü ters çevrilir ve kırmızı renklendirme yapılır. Logonun zaman içinde yenilenmeye ihtiyaç duyduğu gerekçesiyle küçük düzenlemeler olmuştur. 2000'li yılların başında uluslararası kimlik kazandırmak için logo Bülent Erkmen'e emanet edilir. Bu ismi bir önceki Kuru Kahveci Mehmet Efendi videondan hatırlayacaksınız. Bu konuda uzman bir isim olan Bülent Erkmen, yeni yazı karakteri daha doygun bir mavi renk ve amblemdeki 3 boyutlu görünüm ile logoya yön verir. Evet, öykü bu şekilde. Şimdi hep beraber logoyu teknik yönden inceleyelim. Öncelikle bu logoyu Türk Hava Yolları'nın resmi sitesinden aldım 14 Şubat 2020 itibariyle. Kuruluşun kullandığı en son logo olduğu için şimdi bunu dikkate alıyorum. İmaj değişikliğine gitti Türk Hava Yolları. Bu İngiliz Imagination ajansı tarafından. Çok yakın bir geçmişte. Üstelik bu logoda efektin olmaması da şimdi bahsedeceğim kısmı ışık tutuyor. Zaten efekt dediğimiz konu işin biraz süsüdür. Bu kullanımda efekti görebiliyorsunuz mesela. Bülent Erkmen'in denetiminden geçen bu örnek 2000'li yılların başında yapılmıştır. O zamanlar çok modaydı buna benzer kabartmalı efekt kullanımları. Şu anda biraz daha flat design dediğimiz süsün efektin minimize edilmiş şekli revaçta. Bu nedenle Türk Hava Yolları'nın resmi sitesinde yer verdiği logo şekli flat design prensiplerine daha çok uyuyor aşağı yukarı, çağı yakalamak adına. Yani önceki videoda da değindiğim gibi dönemler, modalar, tarzlar değişir ama doğru logo her tarza, her döneme cevap verebilir. O yüzden zamansız deyimine uyan bir amblemdir bu yaban kazı amblemi. Az önce efektten bahsetmişken çok küçük bazı noktalara değinmek zorundayım. Arkadaşlar, bu tasarım sürecinde efekt kullanımı grafik oluşturma becerisi ile ilgili bir şey değildir. Okulda hocalarımız ısrarla derdi tasarım yaparken efekt kullanmayın diye. Yani gölgeler, kabartmalar, degradeler. Çünkü adamın bizden istediği şey fikri bulmamızdı, bir hikaye yaratmamızdı. Aynı bu yaban kazı örneğinde olduğu gibi. Önce siz bu fikri bulursunuz, sonra onu uygulama evresinde gerek duyarsanız efekt kullanımına gidersiniz. Demem o ki logo tasarım süreçlerinde konuyu esas alın, gerisi sonradan gelecektir. Grafik oluşturma becerisinden bahsettim ama nedir bu grafik? Evet, size soru olarak yöneltiyorum bunu. Yorum bölümüne düşüncelerinizi yazmanızı bekliyorum. Çünkü çizerek gösterilebilen her şeye grafik dendiği için şu ortamda bu konuyu tartışmaya açma ihtiyacı hissediyorum. Yapılan grafik tanımları muğlak bana göre. Çoğu sözlük ki içlerinde Türk Dil Kurumu da var.
grafik tanımını istatistiksel gösterim şekli olan grafik biçiminde tanımlıyor. Ben biraz bunu sezdim. Benim grafik tanımım mesaj taşıyan şekiller olarak yer alır. Görsel iletişim sanatı olan grafik tasarım içindeki grafiğin en önemli özelliği bir mesaj taşımasıdır. Korna çalmak yasak grafiği mesela. Mesaj barındırır, grafiktir. Ya da ne bileyim kalp simgesi bir grafiktir. Anlatmak istedikleri vardır. İşte bu kapsamda Türk Hava Yolları amblemi de birçok mesaj barındırıyor. Şu anda gördüğümüz amblem tüm renk ve efektlerinden arınmış öz haldedir. Saf grafiktir. Amblemde bir yaban kazı imgesi görüyoruz. Yaban kazları birçok canlının nefes dahi alamadığı, uçakların seyrettiği 9000 metre irtifada ve uzun menzilli uçabilen büyük kuşlardır. Bir uçuş firması için bulunabilecek en güzel fikirlerden biri bu. Mesut Manioğlu, savaş karargâhta kazanılır dercesine adeta, yaban kazı fikriyle daha ilk dakikadan işin yarısını düşüncesiyle bitirmiş. Şeklin başarısı yalnızca fikirde değil tabi, uygulaması da bir o kadar sade. Hatta o kadar sade ki tüm amblem yalnızca 2 çizgi. Evet, 2 çizgiden oluşuyor. Dünyanın en büyük markalarının önemli kısmında bu yalanlığı görebilirsiniz. Nike mesela ya da McDonald's, Toyota, Adidas. Az hareketli çok şey anlatmak zamanın her döneminde en verimli çözüm olmuştur. Üstelik bir tek grafik tasarımında değil, bu edebi tasarımlarda da böyledir. Teknoloji tasarımında da, hatta mimaride de. Bu amblemin neden bu kadar olağanüstü olduğunu size hakkıyla anlatamamaktan korktuğum için daha bilinen örnekler üzerinden gitmeyi gerek görüyorum. Yumurtaya baktığımızda olabilecek en ileri gelişmişliği görüyoruz. Bu kadar az ayrıntı ile işte bu kadar özgün olmak mümkün. Yumurta evrenseldir ve iddia ediyorum ki evrenselliği basitliğindedir. Onu nerede, nasıl, kiminle, hangi şekilde görseniz tanırsınız. İşte bir tasarımcının bir imge ortaya koyarken gözetmesi gereken asıl maksat budur. Yumurtayı büyütseniz de, küçültseniz de onun yumurta olduğunu fark edersiniz. Mesut Manioğlu'nun yaban kazı imgesi tıpkı yumurta gibi grafiksel işlev gören bir biçimdir. Eğer şimdiye kadar bu amblemi fazla yücelttiğimi düşünüyorsanız o zaman bir de şuna bakın. Amblemi döndürdükçe T, H ve Y harfleri belirmektedir. Yani nereden baksak olağanüstü bir çoklu anlam var. Yoksa neden koskoca Cathay Pacific yeni logosunda alenen Mesut Manioğlu'ndan esinlensin? Esinlenilmeyecek gibi de değil hani. Bakınız Mesut Manioğlu'nun yaptığı ilk logo batı yönüne gidiyordu. Amblemin altına düz bir çizgi çektiğimizde leke tabanının 11,5 derece eğik olduğuna dikkat edin ki bu da kalkışa geçtiği, yükseldiği anlamına gelmektedir. Bildiğiniz gibi kalkan uçaklar düz bir şekilde kalkmazlar. Tıpkı bu üstün amblem tasarımındaki gibi burnu yukarı bir şekilde dereceli kalkmaktadır, yükselmektedirler. Batıya gitmek ifadesini yükselme bağlamında ileriye dönük, çağdaş, modern bir yola kanat açmak anlamı da taşıdığını vurgulamak isterim. Zira Türk Hava Yolları'nın kurulduğu Cumhuriyet döneminde ülke ideolojisi hep Batı'yı yakalamak üzerine kuruluydu. Sonra nedendir bilmiyorum, amblemin yönü ters döndü. Taban eğimi birkaç derece daha düşürüldü. Umarım batıya uçan yaban kazının ters yöne yani doğuya gitmesinin mantıklı bir açıklaması vardır. Batıya uçmanın anlamını kaybetmesi şöyle dursun, bir de THY kısaltmalarında yer alan H yani o H harfi amblemde ters okunmaya başladı. Kanat boyu biraz daha açıldı ki aslında bu daha iyi olmuş bence. Amblemi daha ikonikleştirmiş, güzel bir hamle. Amblem ikonikleşmeyi destekler nitelikte bir yuvarlak içine alındı. 90'lara kadar ince kenarlı çemberde yer bulan amblem son 30 yıl dahilinde dikkat toplayan kırmızı renkli dairede konumlandırıldı. Güncel logoya şeklini veren kırmızı daire amblemi bir adım daha vurgulamakta ve logotype ile beraber kullanıldığı için logotype'dan bir adım daha önde olma görevi görmektedir. Yalnızca amblem logotype ile kullanılsaydı şimdiki kadar dikkat çekmeyebilirdi.
Dolayısıyla güzel bir tasarım hamlesine daha tanık oluyoruz. Siyah beyaz olarak başlayan logo rengi zamanla kırmızıya evrilmiştir. En güçlü sebep ise Türk Hava Yolları'na kan veren Türk bayrağının kırmızı ve beyaz renklerden oluşmasıdır. Aynı zamanda kırmızı renk kurumun milli motifini de desteklemektedir. Geçtiğimiz seneye kadar logodaki metin rengi maviydi. Bülent Erkmen'in yaptığı bir çalışmayla logo zamanın çağdaş kıstaslarına yükseltilmişti. Öyle ki amblemde efekt kullanımına gidildi. Bu çalışmanın üzerinden yaklaşık 20 yıl sonra en son hali İngiliz Imagination Ajansı tarafından nihai biçimine büründürüldü. Yeni ajans, logotype rengi olan mavinin renk olma özelliğinden kaynaklanan o yüksek sesi biraz kısıp onun yerini siyah kullanarak kısık sesli ama asil, ince bir duruş aktarmak istedi. Bu inceliği logotype üzerinde de görmemiz mümkün. Gördüğünüz gibi eski çalışmadaki sans serif karakterin klasikleşmiş kenarlarının bazıları çok küçük eğimlerle yumuşatılmıştır. Son haline bakarak sofistike kaygıların güdüldüğünü söyleyebilirim. Peki sizce son hali nasıl olmuş? Yorum bölümüne yazarsanız bu konuyu tartışabiliriz. Son olarak eski logoda sağda yer alan amblem yeni logoda solda konumlandırılmıştır. Bir tasarıma bakan göz ilk olarak soldan başlar. Satır okuma yönünde olduğu gibi gözümüz öncelikle soldan başlar ve sağa doğru kayar. Siz tasarımınızda hangi imgenin bakan kişiyle tanışan o ilk eleman olmasını isterseniz onu sola alırsınız. Eski logoda amblem sağa alınmıştır. Burada marka ismi odağı toparlamaktaydı. Yeni tasarımda ise amblem solda ve marka ismi sağda. Dolayısıyla ilk olarak amblem göze çarpıyor. Tamamen tercih meselesi. Buna doğru veya yanlış denemez. Amacınıza göre değişir. O yüzden amblemlerin standart, zorunlu bir yerleri yoktur. Yerleşik değil, göçebedirler. Evet, Türk Hava Yolları logosunu inceledik. Gördüğünüz gibi amblem başlı başına bir sanat eseri. Buradan tasarımcılara çok güzel ipuçları var. Umarım bu ipuçlarını yakalamanıza yardımcı olmuşumdur. Yorum kısmına sorularımla ilgili yanıtlarınızı ve aboneliklerinizi bekliyorum. Bu arada sizlerden gelen logo çalışmalarını da yorumlamak isterim. Fikrimi almak istediğiniz logo tasarımlarınız varsa aşağıya bırakacağım mail adresime mail atabilirsiniz. İsminizi yazarak gönderirseniz isminizle ya da isminiz olmadan yayınlayabilirim. Yeterli sayıya ulaştığımda onlar için de ayrı bir video yapacağım. Şimdilik hoşça kalın.